Herkese merhaba. Ben Mehmet Emin Zümrüt. Emerald Value Partners kurucu ortağıyım. Emerald Value Partners'ta birikimlerini güvenle artırmak isteyen kişi ve ailelere uzun vadeli finansal planlama yapmaları konusunda yardımcı oluyorum. Daha akıllı, daha iyi yatırım kararları almaları konusunda onlara yardımcı oluyorum. Bugün size yatırımlarımızı yaptıktan sonra geceleri daha rahat nasıl uyuyabiliriz? Ve hayatımızı daha rahat nasıl geçirebiliriz konularında bahsedeceğim. Sizlere bu konuda birkaç tane tüyo vereceğim, neler yapmamız gerektiği hakkında. Eminim riskli yatırımlar yaptığımızda birçoğumuzun kafası sürekli meşgul oluyor. Hatta geceleri bizi uykusuz kılıyor bu yaptığımız yatırımlar. Aslında emm öncelikle yatırım yapmaya karar vermeden önce, bu yatırımlarımızı, kafamızdaki en iyi senaryoya göre yapmamamız gerekiyor. Eee, Bu yatırımları yaptıktan sonra beklentimizin aksine gelişmeler olduğu zaman, yani en kötü senaryoda biz bu yatırımlardan ne kadar kaybederiz? Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor yatırım yapmaya başlamadan önce ve buna göre yatırım kararımızı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla hepimizin risk alma kapasitesi var ve en iyi senaryoyu düşündüğümüz zaman bu bizim kendi risk kapasitemizin üzerinde risk alma ihtimalimiz yükseliyor. Dolayısıyla eee, uğrayacağımız zarar da bu nispetle artmış oluyor. Örneğin piyasalar alt üst olduğu zaman aldığımız hisse senedi olabilir, eee, bitcoin olabilir, altın olabilir ya da ETF olabilir, opsiyon olabilir. Her ne aldıysak bunun fiyatında dalgalanmalar çok sert olabilir, düşüş ya da yükseliş yönünde. Yani aldığımız pozisyonun aksi yönünde çok sert hareketler olabilir piyasalarda. Dolayısıyla bu sert hareketler sonucunda biz birikimlerimizden kayıplarımız çok yüksek olmamalı. Aslında risk dediğimiz şey de budur. Yani yaptığımız yatırımın sonucunda bizim beklentimizin aksinde bir gelişme olduğu zaman, kötü senaryo diyoruz buna, bizim birikimlerimizden ne kadar para kaybedebiliriz? Eee, Buna risk diyoruz. Oysa risk gün içindeki fiyat dalgalanmaları ya da bu dalgalanmaların sıklığı, boyutu değildir. Risk dediğimiz şey birikimlerimizden kalıcı bir şekilde zarar etme ihtimalidir. Bunu böyle tanımladığımız zaman da aslında yaptığımız yatırım daha az sancılı olacaktır. Ve bizim piyasa ekranlarını sürekli her gün izleme gereksinimimiz olmayacaktır. Yatmadan önce bir yatırımlarımın sonucuna bakayım, zarar mı etmişim, kâr mı etmişim demeyeceğiz. Dolayısıyla eee, bu konuda kafamız rahat olacak. Bir ikinci söyleyeceğim şey, eee, ağzımıza aldığımız lokmalar büyük olmasın. Yani çiğnemekte zorlanacağımız büyüklükte bir lokma ağzımıza almayalım. Burada ne demek istiyorum? Hemen açıklayayım. Yaptığımız herhangi bir yatırımın büyüklüğü, bizim kendi portföyümüz içerisindeki büyüklüğü, toplam portföy büyüklüğünün %15'ini geçmesin. Bu oran tabii ki genel geçer bir oran. Eğer siz yatırımınıza güveniyorsunuz, yatırım yaptığınız alanı çok iyi biliyorsunuz, ve yatırımın size getirisinin yüksek olacağına inanıyorsanız, bu oran yükselecektir elbette. Ama ne kadar yaptığınız yatırımdan emin değilseniz, konu hakkında bilginiz azsa, yatırım yaptığınız konu hakkında, o zaman bu oranı düşürmeniz gerekiyor. Hatta eğer çok riskli bir alana yatırım yapıyorsanız, riskli dediğim bilmediğiniz bir konuysa, o zaman %5'i kesinlikle geçmemesi lazım. Çünkü eğer ki yatırım yaptığınız alanda fiyat sıfıra indiği zaman, sizi üzmeyecek bir zarar olması lazım, karşılaşacağınız zarar. Dolayısıyla %5'i geçmemesini bu yüzden söylüyorum. Emm Buna da dikkat edersek, emin olun yatırım yaptığımız zaman sonrasında kafamız rahat olacak.
Bir diğer söyleyeceğim tüyo da kaliteyi ucuza alın. Yatırım yaptığımız alanda, yatırım yaptığımız enstrümanın fiyatı ne kadar düşük olursa, kafamız o kadar rahat olur. Aslında burada yatırım yaptığınız alanın kaliteli olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Çünkü kalitesiz bir şeye yatırım yaptığınız zaman onun fiyatının çok daha düşük, seviyelere gelme ihtimali daha yüksek olabilir. Kalitesinden emin olduğunuz bir, yatırımdan bahsediyorum. Bunun fiyatı ne kadar düşük olursa, o kadar da fiyatın düşme ihtimali daha az olacaktır. Şöyle söyleyeyim, eğer, yüksek bir binadan, eee, diyelim 2'nci kattan düştüğünüzde, büyük ihtimalle bu kazayı birkaç kırıkla atlatacaksınız ama eğer ki 20'nci kattan düştüğünüzü varsayın, eee, sonuç muhtemelen ölümle sonuçlanacak. Dolayısıyla, bu benzetmede demek istediğim, fiyat ne kadar düşük olursa fiyatın daha da düşme ihtimali düşük olacaktır, daha az olacaktır. Özetle şunu demek istiyorum aslında, beklentilerimizin aksine gelişmeler olduğu durumda, yani, kötü senaryoda birikimlerimizden ne kadar kaybedeceğimiz çok önemli. Bunu akılda tutarak yatırım kararlarınızı almanız çok önemli. Yatırım yaptıktan sonra da aslında fiyat dalgalanmaları sizin hiç aldırış edeceğiniz şeyler olmayacaktır. Bunları aldırış etmeyin. Çok sık ekranlara bakmayın. Yatırımlarınızın fiyatı ne olmuş? Çünkü günlük fiyat dalgalanmaları sizin hiç aldırış etmeyeceğiniz şey olmalıdır. Tabii bunları, böyle söylüyoruz ama uygulaması, bu söylendiği kadar kolay olmuyor elbette. Sonuçta bunları uygulayıp, emm, çok daha emin bir şekilde birikimlerini, artıran başarılı yatırımcılar var. Ancak, çok az, sayıda, bu yatırımcılar. Dolayısıyla, bu başarılı yatırımcıların arasına girmek için öncelikle, her şeyden önce uzun vadeli finansal planlamamızı, hazırlamamız çok mühim. İlk adım olarak, benim tavsiyem, uzun vadeli finansal planlamamızı hazırlamamız. Bunun için de ne tür bir yatırımcı olduğumuzu, öğrenmek, aslında bu işin ilk adımı. Bunun için lütfen emeraldvp.com web sitemizi ziyaret edin. Orada yatırım profili anketi var, onu doldurun. Ve sonuç olarak ne tür bir yatırımcı olduğunuzu size, anında bildireceğim. Tabii ki, yatırım kararlarıyla, yatırımlarla kafası dertte olan, tanıdıklarınız, çevrenizdekilerle bunu paylaşırsanız, çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi geceler diliyorum.